Bugün Ne Pişirsem kanalından herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle iştah kabartacak hem de çıtırtısıyla herkesi kendine hayran bırakacak nefis bir tarifim var. Dışı çıtır çıtır, içi ise sıcacık, erimiş kaşar peynirli patates topları yapıyoruz. İsterseniz çayın yanına yapın, isterseniz çocuklara sürpriz olsun ve bu tarifiniz favoriniz olacak. Kızartırken hem de hiç yağ çekmeyecek arkadaşlar. Hadi gelin şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Toplamda 3 tane orta boy patatesim var. Patateslerimin kabuklarını soydum, güzelce yıkadım ve küp küp doğruyorum. Bu şekilde patateslerimi doğruyorum ki haşlarken daha çabuk pişsin ve çok fazla beklemeyelim. Hem de ezmesi daha pratik oluyor. Patateslerimizi tenceremizin içerisine alalım. Üzerine geçmeyecek kadar su dolduralım. Üzerine geçmeyecek. Ocağımızın altını açalım ve patateslerimizi haşlayalım. Patateslerimiz yumuşamaya başladılar. Ara ara karıştıralım çünkü suyu çok fazla koymadık. Gördüğünüz gibi. Suyunu tamamen çektikten sonra zaten yumuşamış oluyor. Eğer dibinde su kalırsa süzebilirsiniz. Benim tamamen çekti suyunu. Şimdi patateslerimi derin bir kabın içerisine aldım ve patateslerimizi eziyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana dek patateslerimizi güzelce ezelim. Bu arada kanalıma abone olursanız eğer çok mutlu olurum. Çünkü sizin destekleriniz bizler için gerçekten çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. En ufak da olsa bir yorum yapabilirseniz çok sevinirim. Patateslerimi ezdim. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar mısır nişastasını ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar mısır ununu ekliyorum. 1 adet yumurtamı ekliyorum. Şimdi tuzumu ve karabiberimi ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Şimdi bir çatal yardımıyla güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra da bir spatula yardımıyla güzelce hamurumuzu toparlayacağız. Sonunda patateslerimizin ele yapışmayan bir kıvam olması gerekiyor. Eğer patatesler size cıvık gelirse içerisine biraz daha nişasta ve mısır unu katabilirsiniz toparlaması için. Çünkü patatesin boyutuna göre malzeme miktarı da değişebilir. Patateslerimiz hazır. İçerisine küp küp doğramış olduğum kaşar peynirlerden koyacağım. Şimdi elimizle alalım. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor patatesler. O yüzden kıvamı çok güzel oldu. İçerisine kaşar peynirimi koyuyorum ve üstten birleştiriyorum. İyice kapatıyorum ki kaşar peynirler kızarırken dışına doğru taşmasın. Elimizle yuvarlayalım. Şekli bu kadar basit. Şimdi size bir tane daha göstereyim. Yani bir yemek kaşığı büyüklüğünde koparalım. Poğaça yapar gibi elimizle bastıralım ve açalım patatesimizi, içerisine küp kaşar peynirimizi koyuyoruz ve üzerini güzelce kapatıyoruz.
Hepsi bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi patateslerim hazır. Ekstradan bir 4 tane daha var arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi de pankolarımı bulayacağım. Bu pankoyu da arkadaşlar ben kendim yaptım. Tost ekmeklerini robottan geçirdim. Daha sonra 160 derecede ısıtmış fırında 5 dakika beklettim. Çıkardım, karıştırdım. Daha sonra yine 5 dakika bekledim ve ekmeklerim, yani tost ekmeğim çıtır çıtır oldular. Çok basit ama dilerseniz herhangi bir markette de mutlaka vardır, alabilirsiniz. Patateslerimi bu şekilde pankolara buluyorum. Pankolara buladığımız için kızartacağımız zaman asla ve asla yağ çekmiyor arkadaşlar. Sade kızartırsanız bulamadan patatesler çok yağ çekiyor. Fakat pankoya buladığımız için patateslerimiz yağ çekmeyecek. Size de göstereceğim ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben de bir tarifte izlemiştim bunu. İnanmamıştım. Gerçekten yağ çekmiyor. Şimdi derin bir kızartma tenceremin içerisine bol sıvı yağ koydum. İyice kızdırdım. Patateslerimi içerisine ekliyorum. Çok fazla patates koymuyorum ki karıştırırken rahat rahat karıştırayım. Çünkü devamlı karıştırmamız gerekiyor kızarırken. Çevirmemiz gerekiyor. Eğer çevirmezsek içerisindeki kaşar peynirler dışarısına çıkabilir. Tadını bozar mı? Bozmaz ama kötü bir görüntüye yol açabilir. O yüzden devamlı karıştırırsak patateslerimiz daha güzel kızaracaktır. Patateslerimiz kızarmaya başladı. Çıtır toplarımız gördüğünüz gibi rengi de koyulaşmaya başladı. Şu anda tam istediğim kıvamda oldu rengi arkadaşlar. Bir süzgeç yardımıyla patateslerimi alıyorum ve bitene kadar patateslerimizi kızartalım. Ben biraz patates toplarını büyük yaptım. Dilerseniz sizler daha da küçük yapabilirsiniz. Çıtır patates toplarımız hazır. Hepsi çok lezzetli ve çok şahane oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, içerisinde erimiş kaşar peyniri ve patatesler kesinlikle yağ çekmedi. Sıcakken yemenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor çünkü. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.